X ışınlarına maruz kalan balıkların üzerinden yapılan araştırmalar herkesin dikkatini çeken hem eğlenceli hem de öğretici konulardır. Balıkların ve iskeletlerinin röntgenine çekilmesi, deniz biyolojisi ve balık bilimi alanlarında artık neredeyse her medeni üniversitede yaygın olan bir uygulamadır. Bu teknik araştırmacıların nadir bulunan numunelere zarar vermek zorunda kalmadan balıkların iç yapılarını ve anatomisini incelemelerine olanak tanımasıyla bilim insanları için vazgeçilmezdir. Radyografi olarak da bilinen X ışını görüntüleme, yüksek enerjili radyasyonun bir numunenin içinden geçirilmesini ve geçen radyasyon miktarının tespit edilmesini içerir. Ortaya çıkan görüntü balığın kemikleri, dokuları ve organları dahil olmak üzere bütün iç yapılarını bize gösterir. Bilim insanları X ışını görüntüleme teknolojisini iskeletler de dahil olmak üzere balıkların çeşitli anatomik özelliklerini belirlemek ve ölçmek için kullanır. Bu bilgi balıkların nasıl hareket ettiğini, vücutlarının nasıl çalıştığını ve zaman içinde nasıl geliştiklerini anlamak açısından inanılmaz derecede faydalıdır. Balık araştırmalarında X ışını görüntülemenin en yaygın kullanımlarından biri hayvanın büyüme ve gelişimlerini incelemekten geçer. Araştırmacılar yaşamın farklı evrelerindeki balıkların kemik ve iskelet yapılarını inceleyerek ne kadar hızlı büyüdüklerini, ne kadar yaşadıklarını ve nasıl ürediklerini belirleyebilir. Bu bilgi balık türlerinin yaşam öykülerini anlayıp etkili koruma ve yönetim stratejileri geliştirmek için çok değerlidir. X ışınlarıyla çekilen balıklar ve iskeletleri balık anatomisini, evrimini ve davranışını anlamada bilim insanları için önemli bir araçtır. Balık iskeletleri kıkırdak veya kemikten oluşur. X ışınlı balıklarla ilgili en büyüleyici şeylerden biri de bu kıkırdak ve iskelet yapılarının sahip olduğu inanılmaz çeşitliliği bizlere olduğu gibi göstermesidir. Farklı balık türleri milyonlarca yıl boyunca çevrelerine bambaşka şekillerde uyum sağlamış ve evrim geçirmiştir. İşte X ışınlı iskeletler de bu uyarlamaların ne şekilde olduğunu anlamamız konusunda bize yardımcı olur. Örneğin bazı balıkların daha verimli yüzmelerini sağlayan uzun dikenleri varken diğerlerinin suda süzülmelerini sağlayan özel yüzgeçleri oluşmuştur. X ışınlarıyla çekilen balıklar o balığın evrimsel geçmişi, hareketi, beslenme alışkanlıkları ve morfolojisi hakkında çok değerli bilgiler verir. Farklı balıkların iskeletleri karşılaştırılarak hangi türlerin daha yakın ve hangilerinin daha uzak akraba olduğunun belirlenmesinde X ışınlarına çok büyük etkisi vardır. Balık iskeletlerinin incelenmesi, balıkların ekolojik rolü ve yaşam alanlarındaki diğer türlerle nasıl etkileşim kurduklarını da ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Aslında X ışınlar ile balıkların arasında uzun bir ilişki geçmişi var. X ışınlarının balık araştırmalarında ilk kaydedilen kullanımı 20. yüzyılın başlarına kadar gitmekte. Dijital röntgen teknolojisinin gelişimi röntgen görüntülerinin kalitesini ve doğruluğunu önemli ölçüde iyileştirerek balık anatomisinin daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesini sağlar. X ışınlı balıkların ve iskeletlerinin en önemli uygulamalarından biri balık hareketlerinin incelenmesidir. Röntgenler bir araya getirilince balıkların kemiklerinin ve kaslarının karmaşık hareketlerini su altında nasıl kullandıkları da daha iyi anlaşılabilir. X ışınların balıklar için bir diğer önemli kullanım alanı ise balık hastalıklarının araştırılmasıdır. Bilim insanları belirli hastalık veya durumlara sahip balıkların röntgenlerini inceleyerek bu hastalık veya durumların balığın iç yapısını nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilir. Röntgenler ayrıca balığın avlanma davranışının yanı sıra midesini ve diğer sindirim yapılarının büyüklüğünü ve konumunu ortaya çıkararak beslenme alışkanlıkları ve diyetleri hakkında da bilim insanlarına çeşitli fikirler verir. Araştırmacılar balık kafataslarını, dişlerin ve çene kemiklerinin şeklini ve yapısını inceleyerek bir balığın ne tür yiyecekler yediğine ve avını nasıl yakaladığını anlayabilir. Bu bilgi ise balık türlerinin beslenme ekolojisini anlamak ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını geliştirmek için çok önemlidir. Bilimsel uygulamalar ve içgörüler sağlamasının yanı sıra X ışınları ile çekilen balıklar ve iskeletleri genel olarak herkesin ilgisini çekecek derecede sıra dışıdır. Özellikle çocuklar için bu balıklar gerçekten de merak uyandırıcı ve büyüleyicidir. Bilim insanları röntgenler sayesinde balıkların vücudundaki gizli kalan ve daha önceleri hiç bilinmeyen karmaşık desenleri ve yapıları ortaya çıkarabilir. Ayrıca bu görüntüler çarpıcı sanat eserleri yaratmak için dahi kullanılabilir. Birçok akvaryum ve doğa tarihi müzesinde ziyaretçilerin balığın vücudundaki karmaşık yapıları görmelerine olanak tanıyan X ışınları ile çekilmiş balık sergileri bulunur. Balık iskeletlerinin güzel desenleri sanatçılara ve tasarımcılara onlara işlerine dahil etmeleri için ilham vericidir. Böylece doğal dünyanın güzelliğini ve karmaşıklığını sergileyen çarpıcı parçalar yaratabilirler. Örneğin Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ndeki balıklar bölümündeki bilim insanları balıkların karmaşık kemik yapılarını ve çeşitliliğini incelemek için X ışını görüntülemeyi en çok kullananlar arasında. 2012 yılında Ulusal Doğa Tarihi Müzesi
biyolojisi araştırma amacıyla hazırlanan X ışını ile çekilmiş balıkların evrimini ve çeşitliliğini röntgenlerle sergileyen geçici bir sergi olan X-Ray Vision ters yüz balık sunumunu ziyaretçilere açmış. Genel olarak X ışınlı balıklar ve iskeletleri bilim insanları ve deniz biyolojisi dünyasında balık anatomisini, davranışını ve ekolojisini incelemeleri için değerli bir araç ve önemli bir konudur. Balıkların nasıl hareket ettiği ve davrandığı, farklı türlerin birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğu ve balık hastalıklarının vücutlarını nasıl etkilediği hakkında çeşitli fikirler verir. Bu teknik balık biyolojisi ve evrimi hakkında daha ayrıntılı bir anlayışa izin vererek yeni araştırmalar yapmamıza da fırsat tanır. İşte Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen balıklardan bazıları. En çok dikkatinizi çeken iskelet hangisi olacak? Doğrusu ben de merak ediyor ve yorumlarınızı bekliyorum. Unicorn balığının X-ray görüntüsü. Çok nadir görünmesi ve boynuz benzeri kafasının üstündeki çıkıntısından dolayı unicorn balığı olarak bilinen Eumecystis fiski'nin X ışığı görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Dünya çapında derin tropikal ve subtropikal sularda bulunan kurdele benzeri gümüş renkli çok güzel bir balıktır. Pelikan pisi balığının X-ray görüntüsü. Son derece büyük ağzı ve yassı vücudundan dolayı pelikan pisi balığı olarak bilinen Sasanopsenta lugubris'in X ışığı görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Yaklaşık 40 santim boyuyla 100 ila 2000 metre derinliklerde dolaşan bu balık Atlantik ve Pasifik okyanusunda yaşarlar. Hükümlü balığının X-ray görüntüsü. Sahip olduğu yatay çizgilerden dolayı hüküm balığı olarak bilinen Microsanthus strigatus'un X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Pasifik okyanusunda yaşayan ve ortalama 15 santim boya ulaşan geniş ve yelpaze gibi güzel görünüme sahip bu balık akvaryum severlerin özellikle aradığı bir balıktır. İbik provalı balığın X-ray görüntüsü. Başının üstündeki ibik benzeri gösterişli uzantıdan dolayı ibik prova balığı olarak bilinen Neopithecus waterhisi'nin X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Büyük başı ve hafif geniş açıyla eğimli olan vücudu ortalama 25 santim boya sahiptir. Güney Avustralya'nın kıyı sularının endemik bir balığı olan bu tür süngerlerin, deniz yosunları ve çayırların arasında korunaklı resiflerde ve ortalama 40 metre derinlikte yaşar. Melek balığının X-ray görüntüsü. Üçgen ve geniş vücudu nedeniyle melek balığı olarak bilinen Platax scalaris'in X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Melek balıkları onlara ek kamuflaj sağlayan renklere ve çizgilere sahip olan Güney Amerika'daki Amazon havzasında yaşayan akvaryum severlerin dikkatini çeken güzel bir balıktır. Kanatlı köpek balığının X-ray görüntüsü. Bu bir kanat başlı köpek balığı olarak bilinen Eosphyra biloki'nin X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan görseli bu şekilde görünüyor. Çekiç başlı köpek balıklarının yaklaşık 10 türünden biri olan kanat başlı köpek balığının gözleri geniş, T şeklindeki kafasının en ucuna yerleştirilmiştir. Bu kafa yapısı ve gözler ona mükemmel bir binoküler görüş sağlar. İnce bir su çulluğu yılanının X-ray görüntüsü. Uzatılmış gövdesi, karakteristik uzun ve dar burnu ve küçük dişleriyle bu bir ince su çulluğu yılan balığı olarak bilinen Nemestis scolopaceus'un X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan görseli işte bu şekilde görünüyor. Onu kolaylıkla tanınabilir kılan ince uzun bir vücut yapısına sahip. Su çulluğu okyanusun büyük derinlerinde yaşar. Kuzey Atlantik'te 2000 metre civarlarında dolaşır. Ağızları açık bir şekilde yüzer ve omurgasızlarla beslenir. 700'den fazla omurları vardır ve bu diğer tüm hayvanlardan çok daha fazladır. Uzun dikenli kirpi balığının X-ray görüntüsü. Sağlam oval omurga kaplı gövdesiyle uzun dikenli kirpi ya da balon balığı olarak bilinen Diodon halocanthus'un X ışığı görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Yırtıcıları savuşturmak için kirpi balığı midesine su pompalayarak vücudunu şişirir ve balığı dikenlerle dolu yuvarlak sert bir topa dönüştürür. Konu hakkında çok daha detaylı bilgiye kanalımdaki balon balığı belgeselinden ulaşabilirsiniz. Bir Monterey paten balığının X-ray görüntüsü. Pelvik yüzgecinden dışarı doğru kuyruk gibi uzanan bir omurgasıyla patenli vatoz olarak bilinen Raja montereyensis'in X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Bu patenlerin, vatozların, kimeraların ve köpek balıklarının iskeletleri kemik yerine kıkırdaktan yapılmıştır. Konu hakkında çok daha detaylı bilgiye kanalımdaki vatoz balığı belgeselinden ulaşabilirsiniz. Yivli jilet balığının X-ray görüntüsü. Dikenlerine bağlı ince şeffaf kemikli plakalarla kaplı yivli jilet ya da ustura balığı olarak bilinen Centriscus scutatus'un X ışığı görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Karides balığı olarak da bilinen ustura balıklarının benzersiz bir yüzme stili vardır. Sürüler kendilerini ileriye doğru iterken başları aşağıda, kuyrukları yukarıda kalacak şekilde vücutlarını dik tutarlar. Balığın sırtının kemikli ve neredeyse düz olan yüzgeçlerin hepsi karnının üzerindedir. Uzun burunlu kelebek balığının X-ray görüntüsü. Açıkça resmedilen dikenler, ışınlar ve burun ile uzun burunlu kelebek balığı olarak bilinen Forspiger longirostris'in X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. 2004 yılında Fransız
Fransız Polinezyası'nda toplanan bu uzun burunlu kelebek balığının X ışını altında oldukça ilginç bir görüntüsü var. Kelebekler gibi birçok kelebek balığının da vücutlarında genellikle sarı ve siyah olmak üzere çarpıcı bir renklenme ve göz lekeleri vardır. Balıklar bu gibi göz lekelerini avcıları şaşırtmak ve eşlerini etkilemek için geliştirmiştir. Küçük dişli testere balığının X-ray görüntüsü. Testere şeklindeki ağzı ve dişlerinin net bir şekilde görüldüğü küçük dişli testere balığı olarak bilinen Piristis pentinata'nın X ışını görüntüsü ile ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Testereyi kabuklular için kumu kazmak veya bir yandan diğer yana şiddetle keserek avlarına saldırmak için kullanır. Bu küçük dişli testere balığı mangrove yok edildiğinde habitat kaybı nedeniyle ve testereleri balık ağlarına kolayca takıldığı için nesli tehlike altında olan bir türdür. Konu hakkında çok daha detaylı bilgiye kanalımdaki testere balığı belgeselinden ulaşabilirsiniz. Engerek müren yılan balığının X-ray görüntüsü. Boğazındaki ikinci çene grubu ve uzun boyu ile hemen dikkat çeken engerek müren yılan balığı olarak bilinen Enselinassa sanina'nın X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. İkinci çene müren balıklarında bulunan bir yardımcı çenedir ve yakaladıkları avı içeri doğru çekmeye yarar. Konu hakkında çok daha detaylı bilgiye kanalımdaki müren balığı belgeselinden ulaşabilirsiniz. Tropikal balta balığının X-ray görüntüsü. Balta şeklindeki yapısı nedeniyle tropikal balta balığı olarak bilinen Argyropelus lisnus'un X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Tropikal balta balığı okyanusun en karanlık derinliklerinde yaşar. Bu görseldeki örnek Pasifik'te yaklaşık 850 metre derinlikte yakalanmış. Diğer birçok derin deniz balıklarında olduğu gibi gözleri büyüktür ve karınlarında iletişim kurmalarına ve avlarını kendilerine çekmelerine yardımcı olan biyolüminesanslı çok sayıda küçük krem renkli benekler vardır. Her türün kendine özel benzersiz bir ışık yayma modeli vardır. Konu hakkında çok daha detaylı bilgiye kanalımdaki biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden ulaşabilirsiniz. Turuncu körük balığının X-ray görüntüsü. İnce uzun burnuyla turuncu körük balığı olarak bilinen Notopogon fernandesianus'un X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Turuncu körük balığı Güney Amerika'nın subtropikal kıyılarındaki kıta sahanlığı ve kıtasal yamacında yaşayan bir balık türüdür. Ticari balıkçılık için pek fazla bir değeri olmamasına rağmen ilginç vücut yapısıyla akvaryum severlerin dikkatini çeken bir balıktır. Aşağı bakan gözcü balığının X-ray görüntüsü. Keskin bir şekilde aşağı doğru inen iç bükey kafa yapısından ismini alan ve bu yüzden aşağı bakan gözcü balığı olarak bilinen Selene vomer'un X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Tropikal Atlantik sularında yaygın olan bu balık maksimum 50 metre derinlikteki kumluk zeminlerde dolaşmayı seven bir balıktır. Ticari balıkçılık için pek fazla bir değeri olmamasına rağmen ilginç vücut yapısıyla akvaryum severlerin dikkatini çeker. Çapraz dikenli balığın X-ray görüntüsü. Uzun ve ilginç sırt yüzgecinden ismini alan ve bu yüzden çapraz dikenli balık olarak bilinen Pelagiogrammus hopkinski'nin X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Bu çapraz dikenli balık 1910 yılında yakalanmış olmasına rağmen ancak iskeletinin detayları 100 yıl sonra bile hala kesin ve nettir. Bu balıklar Doğu Pasifik'te kabuklular ve yumuşakçalarla atıştırdıkları kayalık ve ortalama 20 metre derinliklerdeki bölgelerde yaşarlar. Yılan çopra balığının X-ray görüntüsü. Hilal şeklindeki yana doğru açılan yüzgeçleriyle dikkat çek ve yılan çopra balığı olarak bilinen Serpenticopites singulata'nın X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Kuzey Afrika'daki nehirlerde ve derelerde bulunan tatlı suların diplerinde yaşayan bir balıktır. Resif tetik balığının X-ray görüntüsü. Hawaii dilinde Humu humu nuku nuku vapupea olarak bilinen, Türkçe'de tetik balığı olarak geçen Rhenesanthus restangulus'un X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. 30 santim boya ulaşan bu balık homurdamasıyla da bilinen oldukça agresif bir türdür. Genellikle bölgesine giren hiçbir şeye tolerans göstermez ve insan bile olsa ısırmaktan çekinmezler. Resif tetik balığı 1985'ten beri Hawaii'nin resmi balığıdır. Japon deniz atının X-ray görüntüsü. Uzun kuyruğu, çıkıntı benzeri bir tacı ve düzleştirilmiş dikenleriyle Japon deniz atı olarak bilinen Hippocampus monikia'nın X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Japonya, Çin, Tayland, Hindistan ve Vietnam açıklarında bulunan ve planktonlarla beslenen bu deniz atı su altında çok nadir görünen değerli bir türdür. Dik burun köpek balığının X-ray görüntüsü. Konik burnu ve hilal kuyruğu ile dik burun köpek balığı olarak bilinen Lamnanasus'un X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Ortalama 3 metre boya sahip olan ve Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 200 ile 700 metre derinliklerde yaşayan bu köpek balığı maalesef ki nesli tehlike altında olan bir tür. Dikenli yayın balığının X-ray görüntüsü. Bıyıklarıyla dikkat çeken dikenli yayın balığı olarak bilinen Platydoras armatulus'un X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Platydoras armatutus subtropikal ve tropikal Güney Amerika'daki tatlı su habitatlarında yaşayan bir türdür. Bu balıklar göğüs omurgalarında
omurgalarını hareket ettirerek veya yüzme keselerini titreştirerek ses ürettikleri için bazen konuşan yayın balığı olarak bilinirler. Yarasa balığının X-ray görüntüsü. Yarasaya benzeyen vücut yapısından dolayı yarasa balığı olarak bilinen Octocephalus darwini'nin X ışını görüntüsü ile ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Galapagos adaları çevresinde ve Peru açıklarında 3 ile 75 metre derinliklerde bulunan ve kumda yürüyen küçük yengeç, karides ve balıklarla beslenen olağan dışı bir dış görünüşe sahip bir balıktır. Küçük ejder balığının X-ray görüntüsü. İlginç dış görünüşü nedeniyle küçük ejder balığı olarak bilinen Eurypegasus draconis'in X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni bu şekilde görünüyor. Ortalama 10 ila 15 santim boya sahip olan bu balık Kızıldeniz'de dahil olmak üzere Hint Pasifik'in tropikal sularında yaygın olarak görülebilir. Bu balıklar Çin pazarında geleneksel tıpta kullanıldığı için yoğun bir şekilde avlanmaktadır. Çizgili mojara balığının X-ray görüntüsü. Çizgili mojara balığı olarak bilinen Eugeres plumieri'nin X ışınlı görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Meksika'dan Kolombiya'ya kadar mangrove kaplı dere ve lagünlerin sığ sularında yaşayan ve yaklaşık 40 santime kadar büyüyen bu balık yüksek doğurganlığa sahip olarak bilinir ve her yıl 1 milyona kadar yumurta üretir. Bu yüzden bölge halkı tarafından yoğun bir şekilde avlanmaktadır. Fener balığının X-ray görüntüsü. Başlarının ucundaki ışık saçan organdan dolayı fener balığı olarak bilinen Lophidia ailesinden bir üyenin X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Başları genelde büyük, geniş, düz veya basıktır. Geniş ağızları başın ön çevresi boyunca uzanır. Atlantik ve Hint okyanuslarında farklı türleri bulunan bu balık yerel halklar ve balıkçılar tarafından deniz şeytanı olarak da bilinir. Konu hakkında çok daha detaylı bilgiye kanalımdaki fener balığı ve cinsel parazitizm belgeselinden ulaşabilirsiniz. Pembe Dory'nin X-ray görüntüsü. Pembemsi dış görünüşü nedeniyle Pembe Dory olarak bilinen Sittopsis rosea'nın X ışını görüntüsüyle ortaya çıkan röntgeni işte bu şekilde görünüyor. Atlantik ve Pasifik okyanuslarının çoğu yerinde görebileceğiniz yaklaşık 25 santim boya kadar ulaşan diğer balık ve kavukları yiyen güzel bir balıktır. Genellikle derin trol balıkçılığında yanlışlıkla yakalanırlar.